Evet arkadaşlar, bir derste daha beraberiz. Bugün size yine benim metotlarımdan bir tanesini öğreteceğim. Tel örme tekniği. Biraz zor bir iş ama yapabileceğinize inanıyorum. Şimdi malzemeleri söyleyeyim ben size öncelikle. Şöyle doğal taş, bugünkü yapacağımız bilekliğin malzemesi bunlar. Doğal taş, kırık taşlar var biliyorsunuz. Bunlardan bir dizinin yarısı gidiyor neredeyse. Yani ben bütün öreceğim bunu arkadaşlar. Bütün öreceğim için yarıya yakın gidiyor. Bir dizinin yarısı kadar gidiyor. Sonra 60 adet kristal Swarovski. Siz bunun yerine başka boncuklar da kullanabilirsiniz. Örneğin bu ipe dizili kristalleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sonra 11.0 kum boncuk. Genelde ben bu bakır rengini tercih ediyorum. Her renkte uyum sağlıyor çünkü. Ve 30'luk yani 0.30 milim bakır tel. Bunu da daha yumuşakları var arkadaşlar bunların. Yani olabildiğince yumuşak bulmaya çalışın. Bundan da bir tane kullanıyoruz. Evet. Onun dışında evet, bunlar çorap örülen çorap şişleri ama bunlardan bulmanız çok zor arkadaşlar. Yani 2 numara şiş alacaksınız. 3 numara olursa olmuyor. Olmuyor. Yani bu şu sık dokuyu veremiyorsunuz. 2 numara bulmanız gerekiyor. Dediğim gibi oldukça zor örülen bir iş ama eliniz alıştıktan sonra çok güzel işler çıkıyor. Bir de şişleri arkadaşlar bulursanız metal bulmaya çalışın. Yani diğer plastik şişlerde eğilmeler oluyor. Onu söyleyeyim. Mutlaka bulabilirseniz böyle metal, çelik şiş bulmaya çalışın. Evet, onun dışında ben bugünkü kapamayı bu şekilde timsah kapama değil de şöyle bütün yapacağım. Bunu gördüğünüz gibi şöyle koyarsam böyle bayağı bir açıklık kalıyor. Tabii bunda da kolay ayarlamak kolay oluyor. Ben bütün çalışacağım. Ona göre dizdim. Evet, şimdi arkadaşlar bunlar da inceleri ve sadece kristalle olanlar. Burada hem kristal hem doğal taş çalıştım. Burada sadece kristal, irili ufaklı çalıştım. Hangini isterseniz onu çalışabilirsiniz. Daha sonraki derslerimizde bu ince bilekliklerin örme şeklini de ya da dizme şeklini de yine sizlerle paylaşırım. Bunlar aynı şekilde örülüyor. Yani bunlarla aynı şekilde örülüyor. Sadece iç kısmında kendime göre bir dizayn yaptım böyle. İrili ufaklı aynı ton boncukları kullanıyorum. Bu şekilde yine aralarda kum boncuk kullanıyorum. 11.0 kum boncuklarımı kullanıyorum. Dedik şimdi bu bilekliğin biraz daha uzununu öreceğiz ve kapama olarak böyle iç içe geçen kapamalar var biliyorsunuz. Onu kullanacağız. Bu şekilde. Şimdi gelelim dizim şekline arkadaşlar. Bu önemli. 38 adet 38 adet taş, yani bu şu kırık taşlardan bahsediyorum. 20 tane kristal. Şimdi 38 adet taşın arasına şöyle göstereyim. Bunları artık anlattıktan sonra şöyle geri alayım biraz. Nasıl dizileceğini öğreteceğim size. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi bir tane ilk başlarken bir tane kum, bir tane taş alıyorum. 6 tane kum alıyorum. Bir tane taş alıyorum. 6 tane kum alıyorum. Bir tane taş alıyorum. 6 tane kum alıyorum. Bu şekilde
Böyle böyle diziyorum. Bakın böyle böyle diziyorum. Ne kadar? Bu taşlar 38 adet oluncaya kadar. Şu. Bu bütün bileklik için geçerli yalnız. Bunun ölçüsü farklı. Bunu bütün öreceğim için, yani böyle bununla birleştireceğim için bu şekilde diziyorum. Şu anda burada böyle 38 adet taş var. Sonra tabi aralarına hep kum koyuyorum. Kaç tane? 6 tane kum koyuyorum. Sonra geliyorum. Bunu bitirdikten sonra kristal bölümüne 20 tane de geliyorum. Burada 20 tane de kristal diziyorum. Aynı şekilde. Bakın böyle geldim. Burada 20 tane kristal var. Şimdi 6 tane kum, bir kristal. 6 tane kum, bir kristal. 6 kum, bir kristal. 6 kum, bir kristal. Bu şekilde geliyor ve kristaller saydığımda 20 çıkıyor arkadaşlar. Ha? Bu böyle böyle 3 kez diziliyor. 3 kez diziyoruz. Bunu bakın burada yazmışız. 38, 20 bu şekilde 1, 2, 3 kez diziyoruz. Topladığımda arkadaşlar 114 tane taş, 60 tane kristal gerekiyor. Toplam 174 adet boncuğumuz var. Aralarında ise 11,0 bakır rengi kumumuz var. 0,30 milim bakır tellen örüyoruz. Evet, şimdi işimize başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi başlıyoruz. Şöyle bunu biraz bırakalım şu şekilde. Bu ucu kullanacağım çünkü bir kısmını. Ne kadar bırakalım? Şu kadar. Yani 35-40 santim kadar bırakıyorum. Sonra bunu ikiye katlıyorum böyle. Bakın şu şekilde. Ve bunu şöyle yapıp öyle yapıp iki şişimden birden geçiriyorum. Şu. İki şişi bir arada kullanıyorum. Ve 8 ilmek olacak. Böyle. Düz dursun. Evet. Şöyle tutuyorum. Bakın buradan girdim. Böyle. İlmek alıyoruz normal. Tekrar buradan şöyle. Evet. Şimdi 2, 4. Evet. 5. 6. Buradan bu. 7. Ve şöyle 8. Bu dursun. Şimdi bunun bir tanesini çıkartıyoruz. Çevirip bir sıra düz olarak öreceğiz. Şu. Buradan ilk başlarını örmüyoruz. Şuradan ilk başı alıyorum. İlmeği boştan buna geçiyorum. Yukarıdan aşağıya çekiyorum. Bu. Şimdi battım, şu çıkıyorum. Şimdi buraya tekrar şöyle hiç zorlanmadan, telimizi kırmadan yavaş, sakin sakin öreceğiz. Şuradan bu. Şimdi bu iki tane aldığımızı tek tek örüyoruz. 1 ve 2. Şimdi arkadaşlar, eğer ben kapama olarak timsah kapamayı kullanırsam
timsah kapama, yani şunu kullanırsam 3 sıra böyle boş örüyorum. 3 sıra boş örüyorum. Ama bunu kullanacağım için ona 3 sıraya gerek yok. Bunu çünkü kapatmam gerekiyor şurada. Hatta gözükmemesi gerekiyor. O nedenle şimdi bu yeter. 2, 4, 6, 8 ilmek her seferinde de sayacağız. Şimdi boncuk koymaya başlıyorum. Gene en baştakini boş olarak alıyorum. Sonra ikinciye giriyorum. Şu. Ve buradan arkadaşlar bakın. Bir tane kum, şu. Bir kum, bir kristal, bir kum alıyorum. Böyle gidip yerleştiriyorum buraya. Sonra çektim. Şu. Bırakıyorum. Şimdi geldim buraya. Buradayken 4 tane kumu, 4 kumu tek başına buraya koyuyorum. Şu. Buradan böyle. Şimdi tekrar ikinciye giriyorum. Buradayken yine şu. Yani kum, kristal kum. Bunu getiriyorum, koyup yerleştiriyorum. Ve asla boncuklar benim tarafıma doğru çıkmıyor. Yani hep arka tarafta kalacak. Şimdi 4 kumda sıra. 4 kumu getirdik. Şuraya koyuyoruz. Çektik. Şöyle çıktı. Şimdi sıra burada. Giriyoruz. Şu. Şimdi sıra bu. Bu şekilde. Koyduk. Şimdi sıra burada. 4 tane kum. Burada tırnaklarımız biraz şey yapabiliyor. Yani şöyle teli tuttuğumuz için tırnaklarımız çizilebiliyor. O nedenle manikürsüz yapın derim. Evet, böyle. Tekrar buraya giriyorum. Şuradan bunu yerleştiriyorum. Ve çektik. Tamam. Sonra arkadaşlar bunu şöyle bir düzeltiyorum elimle. Şu şekilde. İlk başı böyle. Şimdi arka tarafına boncuk koymuyoruz. Bunu düz olarak öreceğiz. Şöyle aldım. Çekiyorum. Şu. Böyle çok çekmeyin. Ha, ip değil bu. O nedenle çok dikkatli yapmamız lazım. Burada artı kopmaması gerekiyor hiçbir şekilde telin. Şu. Çekmeyeceğiz. Çok fazla yün örüyormuş gibi hareket etmeyeceğiz. Çünkü telin çok esnekliği yok. Bu şekilde. Evet. Ama bu şeyi örme alışkanlığına yine biraz çalışarak edineceksiniz. Telle uğraşanlar daha kolay yapabilir. Evet.
Bu şekilde. Şimdi burası bitti. Şu. Bu şekilde. Şimdi gelelim ikinci sıraya. Bunu bu arada şöyle hafiften çekip düzeltelim. Evet. Zaten bunu şöyle buraya taktığımda buraya dikeceğim ben bunu. Şu şekilde böyle kalacak. Biraz daha ilerleyince daha iyi gösteririm. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci sıradayım. Bakın ben tutarken telimi hiç onu kırmadan elime sarıyorum ve bu şekilde tutuyorum. Şimdi geldim. Bir tanesini aldım. Biliyorsunuz ilkini boş alıyoruz. İkinciyi. Burada 4 tane kum koyuyorum. Şuradan çekip şöyle aldım. Şimdi geldim. Bıraktık onu. Tekrar buraya. Bir kum, bir kristal, bir kum. Şu. Yerleştirdim. Çekiyorum. Şimdi bu da ayrı, hani bir de öbür elimle de tutacağım. Onu da göstereceğim. Hangisini isterseniz o şekilde tutabilirsiniz. Bu da böyle. Bakın. 4 tane kumu koydum. Bunu yerleştirdim. Şimdi bu kum, bir kristal. Evet. Bu şekilde. Tekrar. Şimdi 4 kum. Evet. Şimdi bir kum, bir kristal. Şimdi 4 kum. Evet, belki bu şekilde tutmanız daha kolay olabilir. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar, bir önceki sıradaki kumların arasına kristaller geliyor. Bu şekilde denk geliyor. Kristallerin üzerine de kum denk geliyor. Evet. Şimdi boş bölümüne geldik. Şimdi de nasıl öbür türlüsünü göstereyim. Nasıl örebiliriz? Şimdi bunu koyuyorum. İlk başladığımızdaki gibi. Şunu böyle parmağımla koyup çekiyorum. Yani aslında bu en kolayı bu gibi duruyor. Çok fazla çekmiyoruz. Bak, itmedim yani. Dikkat ederseniz bunu böyle sonuna kadar şişlen normal örgü örer gibi itmiyorum. Şöyle ucunu görüp teli çeksem yeter bana, şu bu şekilde. Yani eğer ben ittirirsem bunu telim kopar. Şöyle bunu koyuyorum. Buradan hemen çekiyorum. Şu da böyle. Şimdi bu. Evet. Bu şekilde devam edecek bu. Bir de öyle örelim. Aynı deminki arka tarafını ördüğüm gibi. Evet. Bunu tersten de örebilirsiniz. Yani kendi tarafınızdan da boncukları koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar, burayı örmüyoruz.
yaptık. Bir kum, bir kristal, bir kum koydum. Çekiyorum. Tekrar buraya. Şimdi buraya. Gördüğünüz gibi bu şekilde daha kolay oluyor. Bir de boynunda örmeye çalışıyorlar. Arkadaşlar bunu boynunuzda örmeyin. Tel çünkü keser boynunuzu. Böyle. Bu artık sonuna kadar bu şekilde devam ediyor. Ben yine taş kısmına geldiğimde bir de biraz da oradan beraber öreriz. Ondan sonra bitirip kapamasını yaparız arkadaşlar. Evet. Burada. Bu altındaki teli ayırdım. Çünkü onunla kapamanıza dikeceğim. O nedenle bu burada duruyor. Şu. Gördüğünüz gibi bu şekilde yoğun olarak öreceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi sıra taşlara geldi. Doğal taşlara. Bunu işte böyle dikeceğiz buraya. Bu şekilde öbür ucunda teliyle, kendi teliyle böyle dikeceğiz bu ucunu. Öbür ucunu da buraya dikeceğiz. Evet, şimdi çeviriyorum. Taş kısmını öreceğim. Taşları öreceğiz. Bir tane buradan böyle geldi. Bir tanesi burada başladı. Şimdi geldim buraya. Bir taneyi boşalıyoruz. İlk başı hep boşalıyoruz. Sonra bunu yerleştirdikten sonra bakın, aldım. Şişimi soktum. Buraya geldim. Bir boncuk, bir taş, bir boncuğu buraya yerleştirdim. Çekiyorum. Aynı kristalde olduğu gibi. Sonra 4 tane kumumuzu koyuyorum. 4 kum. Bunu koydum. Şimdi sıra taşımızda. Hep yanlarında, sağında solunda birer tane kum boncuğumuz olacak. Onları daha küçük ya da daha büyük kum seçmeyin arkadaşlar. Mümkünse 11-0 ya da ipe dizili bu kumlarımız var ya, onları dizmeye çalışın. Bazen diyorlar ki evde bu var, hani olur mu? Büyük geliyor. İstediğimiz gibi olmuyor. Emek harcıyoruz. Hani mümkünse güzel malzemeyle bitirelim işlerimizi. Evet, şuradan buraya. Ve dediğim gibi çok fazla telimizi zorlamayacağız. Şu uç kısmında kalıyorsa hani çok fazla itmeyeceğiz. Uç kısmında kalıyorsa uçta hemen çekeceğiz. Yani önemli olan oradan önemli olan buradan telimizin çıkmasını sağlamak ilmek olarak. Şu. Bu. Evet, şimdi burası da bitti. Şu şekilde düzelttik. Şimdi arka tarafını öreceğim ve aynı şekilde örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi bitirdim bunu. Tam bileğime göre oldu. Bir de kapamanın payı var tabi. Onu da koyacağız buraya. Şu şekilde. Şimdi onu dikeceğiz arkadaşlar. Ve bitmiş olacak. Buraya geldiğim zaman en sonunda iki sıra yani boş öreceğim. Boş öreceğim. 2 sıra
boncuksuz öreceğim. Tabii yine başını örmüyorum. Buradan. Evet, böyle yine aynı şekilde boş olarak hiç boncuk almadan bir tane de döneceğim. Bunu bu bilekliği 1,5 saat gibi bir zamanda bitirebilirsiniz. Eliniz alıştığında daha hızlı örebilirsiniz. Yani daha da düzgün olur. Sadece gayret etmeniz lazım. Çünkü tel örmek gerçekten çok kolay değil. İp gibi değil yani. Şimdi arkasını da göstereyim size. Bakın boncuklar çıkmıyor. Yani bu tarafa hiçbir şekilde çıkmıyor. Bu da şişin inceliğinden kaynaklanıyor. Çok böyle elek gibi değil. Şimdi bir tane daha öreyim. Bir sıra daha. Evet. Bundan sonra bu kısmına e, kapamamızı takacağız. Şu şekilde. Bakın. Hep böyle alıp geri doğru çekmeniz lazım. Eğer elde örme yaparsanız yani ya da boyunda o elinizi acıtabilir, boynunuzu acıtabilir, kesebilir. O nedenle en iyi yöntem bu. Buradan da bunu ördük. Evet, şimdi bitirdik. Bunu şuradan biraz düzelteyim şöyle. Biraz kayıyor. Şöyle çekebiliriz. Evet. Bu bittikten sonra arkadaşlar bunun şuradan şöyle bir azıcık şu kadar bırakarak kesiyorum. Sonra bunu çıkartıyorum. Bakın böyle. Hiç başka bir şey yapmıyorum. Bunu çıkardım. Tümünün bütün ilmeklerin içinden böyle geçiyorum. Şu. Sonra çekiyorum bunu. Evet ve elimle bunu şöyle ilmeğin şu şekilde içinde kalacak şekilde öyle kapatıyorum. Bu. Sonra bunu bir sıra şöyle içinden turlayacağım böyle böyle. Şöyle hani çapraz dikiş yapacağım şöyle. Şu. Böyle böyle. Çapraz dikiş. Ve sıkıyorum onu yani orasını düz yapıyorum. Şu. Sonra bunu böyle kapadım. Sonra arkadaşlar kapamamızı alıyorum. Bunu şu şekilde dikeceğim. Evet böyle şu şekilde dikeceğim. Bunu şöyle de dikebilirim. Şöyle. Ama şeyleri gözükmesin isterseniz delikleri şöyle dikip boncukla geçebiliriz. Evet şöyle yapalım. Sonra üstüne boncuk da geçebiliriz. Evet şuradan giriyorum. Ve yine çapraz geçerek şöyle şuradan öbür deliğine geçiyorum. Bu. Hiç arkadan herhangi bir yerden çıkıyorum. Böyle. Bunu tabi tutalım. Üçüncü delikteyim. Ama arada gördüğünüz gibi hani arkada şöyle yine şöyle göstereyim. Bak böyle yine tele geçiyorum şöyle. Arkada yine böyle tele geçiyorum. Evet,
Buraya geleyim. Bir dakika. Şöyle güzel çektikten sonra telimiz, bu diktiğimiz tele dikkat edelim. Kırılmasın, kıvrılmasın. Şuradan yine böyle bakın, yine tellerin içinden geçiyorum. Böyle güzelce dikiyorum. Şu tekrar buraya girdim. Şimdi buradan çıkıyorum buraya. Şöyle çıktım. Deliğe geçelim. Şuradan deliğin içinden çıkalım. Evet. Şöyleyken bunu böyle hani delikleri çok gözükmesin diye kum boncuk ve mesela taş koyabiliriz. Şuradan şöyle yapalım. Çok büyük olmayan şu mesela şunu. Şuradan alayım. Böyle. Böyle koyup biraz da kum boncuk dizelim. Şu şekilde. Mesela iki tane kum boncuk alabiliriz. Buraya ve yanındakinden çıkayım. Yani tabi delikten değil de yandaki bir yerden çıkayım. Delikten sonra çıkayım. Şöyle. Bunu böyle koydum. Sonra tekrar geleyim böyle. Şu delikten çıkayım. Veya bundan çıkayım. Fark etmez. Buradan. Evet. Şöyle açalım. İğne yardımıyla. Şuradan. Şöyle açalım ve buradan gireyim. Şu. Şimdi yine bunu da aynı şekilde yapıp şöyle yapalım. Bir tane boncuk koyalım. 2 tane kum koyalım. Yine buradan mesela yandakinden geçelim. Şu. Şöyle ve bakın gözükmüyor artık. Şimdi yine yukarı çıkalım. Geri dönelim. Buradan şöyle yapıp buradan şöyle çıkalım. Buraya mesela yine kum koyalım. Diğer ucu da yaparken kristal koyacağım. Aynı şekilde. Çünkü kristalle bitiyor orası. Buradan gelelim. Gene dışa bir yere çıkabilirim. Şuradan. Dışta. Yani şu delikten çıkmadım. Bunu şöyle yedirelim. Evet. Tabii telin böyle bir özelliği var. İstediğiniz gibi şekil verebiliyorsunuz. Evet. Bu şekilde buraya yerleşti. Şimdi dönelim ve öbür delikten çıkalım. Şu aradan delikten çıktık mı ona da bir bakalım. Şuradan çıktık. Evet. Tabi buraya da yine bir taş yerleştirelim ama ufak taşlardan, böyle çok büyük olmasın. Şunların en ufağı işte. Şunu yerleştirelim. Evet, bunu da yerleştirdikten sonra evet, şu gördüğünüz gibi sanki bütün gibi oldu.
Evet, şimdi bunu burada yok edeceğiz. Birkaç kere bu kısma dolayacağım. Böyle birkaç kere dolayacağım ve taşların arasında yok edeceğim. Arka tarafta yok etmeyelim. Çünkü tel orada batabilir kola. O nedenle ön tarafta boncukların arasında yok edelim. Şuradan geçeyim mesela. Şöyle. Bunun içine sokabilirsem iyi olur. Evet. Şimdi bir tane daha geçeyim. Önemli bunlar çünkü açılmasın diye. Şimdi bunu buradan pensenin yardımıyla arkaya verelim. Evet. Burada kalabilir bu. Şuradan da sıkıştırıyorum arkadaşlar. Evet, ucunu yatırdım. Bu şekilde burayı kapadık. Şimdi sıra öbür tarafta. Onu da yine aynı şekilde kristalle yapacağım. Burayı biliyorsunuz başlarken biraz bırakmıştık. Tabi bunu böyle yaparsam arkadaşlar daha anlamlı olur. Şöyle bunu da böyle yapacağız. Bu şekilde yaparsam çünkü ekleme hani örülüyormuş gibi. Hani bu buna biliyorsunuz bir bu bir bu bir bu. Yani bir taşlı bir kristalliydi. Aynı şekilde bu da böyle gizli kapama yaparız. Şu şekilde gizli kapama yaparız. Ve sanki devamıymış gibi durur. Evet, şimdi aynı şekilde bunu ben kapatayım ve işimizi bitirmiş olalım. Bu şimdi kristalli bölümü de diktik. Evet, bu böylece tamamlanmış oldu. Şu şekilde. Bakın tam benim kendi bileğime göre oldu arkadaşlar. Siz de bunu kendi bileğinize göre ayarlayıp ölçülerini ya adetlerini ona göre yapabilirsiniz. Bu şekilde oldu. Şimdi bunu gerçekten baktığınız zaman bir tel örgü bileklik olduğunu anlayamazsınız. İşte bu da bizim farkımız olsun arkadaşlar. Şimdi e, şöyle göstereyim. Bakın eğer ölçülerini söylemiştim. Böyle timsah kapama takacaksanız daha kısa örebilirsiniz ve her kola uygun olur. Hani buradaki zincir onu zincirle uzatmış olursunuz. Ama kendinize yapacaksanız bu şekilde ölçünüzü kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bunlar kırık taşlı olanlar, onu söylemiştim. Burada mesela sadece incilerle ve Swarovski taşlardan çeşitli boyutlarda Swarovski taşlardan oluşan bir dizi yapmıştım. O şekilde bunları siz kendiniz belli aralıklarla bu şekilde dizip ve aralarına hep altı kum koyarak dizip böylece örebilirsiniz. Bu da şu şekilde. Çok değişik bir arkadaşlar çalışma oluyor bu. Bu mesela mor tonlarında çalışmıştım. Yine irili ufaklı bunlar. Bu şekilde. Evet, daha sonraki bir zamanda size dörtlünün çalışmasını gösteririm. Burada da mesela yine sürekli zincirler var ya kristal. Onları keserek bunların işlerini taktım ve gene onları da bu şekilde aralarda parlaklık versin diye onları da yerleştirdim. Onlar da savuruz. Şunlardan bahsediyorum. Şunlar arkadaşlar sürekli zincir. Onların aralarından keserek buraları dizdim. Belli aralıklarla işte iki tane kristal bir bu sürekli zincirden bir tane de inci. İnciler 4 numara bir şekilde dizerek böyle
değişik bir dizayn yaptım arkadaşlar. Evet, bugünkü çalışmamız buydu. Umarım beğenmişsinizdir. Evet, bir de paylaşımları görürsem sevinirim. Artı dediğim gibi bizim kolay bir işimiz yok. Bu 2 numara şişle örülecek arkadaşlar. 2 numara. E, Eğer 3 numarayla ya da daha büyüklü olursanız aynı şekli alamıyoruz. Evet, şu şekilde taktım. Gördüğünüz gibi çok şık bir bileklik. Evet, iyi günlerde kullanın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.